Merhaba arkadaşlar, umarım keyfiniz yerindedir. Bugün Zeynep'le beraberiz ve beraber bilimden sanatın birleştiği noktaları ve bu bağlamdaki ilginç konuları hakkında konuşacağız. Öncelikle Zeynep biraz bize kendi altyapından bahsedebilir misin? Ne okudun, şu an ne yapıyorsun vesaire? Tamam, zevkle. Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep ve şu anda Stockholm'de 5 senelik bir sanat programının ilk senesini bitirmek üzereyim. Bu 3 sene lisans, 2 sene de yüksek lisans bir program. Daha öncesinde üniversite okumuştum. Şu anda 37 yaşındayım. Bayağı oluyor üniversite okuyalı. Siyaset bilimi okumuştum. Onun üzerine de sağlık politikası ve sağlık ekonomisi üzerine master yapmıştım. Ve son 10 senedir, yani bir 10 sene tıbbi cihaz sektöründe çalıştım. Sağlık ekonomisti olarak ve başka yani iletişim konusunda da çalıştım. Son 10 senedir de İsveç'te oturuyorum. Ee, şey Çalıştıktan bir süre sonra fark ettim ki asıl yapmak istediğim şey sanat. Küçükken çok sanat yapan bir çocuktum. Çok ilgilendiğim bir konuydu liseye kadar. Sonra lisede kötü bir sanat hocasıyla karşılaştım ve böyle geçemedim sınıfı, kaldım sanat kursundan, dersinden ve dedim ki tamam ben bu işte iyi değilmişim. O yüzden hani bakalım başka iyi şeylere odaklanayım en iyisi. Onun üzerine sanat hayallerim 16 yaşındayken biraz böyle bir rafa kaldırıldı. Ama hep böyle seviyordum sanat. İşte hep müzeye gidiyordum, hep takip ediyordum sanatçıları. Kendim de hobi olarak full time çalışırken işte hafta sonları resim kursuna, işte seramik kursuna falan gidiyordum hobi olarak. Kendimi sanırım uzun bir süre kandırmıştım böyle. İşte böyle işte yaşarım hobi olarak, işte sanat yaparım, mutlu olmam lazım diye. Ama seneler geçtikçe baktım böyle hiç çok mutsuzdum. Her gün işte son işlerimde işte tıbbi cihaz sektöründe böyle sanat okullarının işte Instagram'daki hesaplarına bakıp işte aynı insanlar neler yapıyor neler yapıyor diye bakıp hep böyle hüzünlü bir şekilde iç geçirirdim. Sonra İsveç'te vatandaşlık aldıktan sonra fark ettim ki İsveç'te eğitim olanakları gerçekten çok iyi. Bir keresinde yani bedava devlet okulları, aynı zamanda sana hani hem loan veriyorlar hem para veriyorlar okuman için. O yüzden dedim galiba ben bu sanat işine biraz daha yoğunlaşacağım. Buradaki üniversitelere girmek için portfolyo gerekiyor. Ve bayağı yüksek bir seviyede competition var. O yüzden mesela benim okuluma senede 600 kişi başvuruyor ve sırf 16-17 kişi kabul oluyor her sene. Ve bu yüzden de insanlar birkaç sene hazırlık okuluna gidiyor. Ve bu hazırlık okuluna gitmeden sanat okullarına kabul almak bayağı zor. O yüzden işimi bırakıp 2-3 sene hazırlık okullarına gittim. Portfolyo hazırladım. Birkaç kere başvurdum. Kabul almadım ama devam ettim. Ve sonunda bir sanat okuluna başladım. Peki senin bu hafif bilimle alakalı altyapının sence buna katkısı olmuş mudur? Düşünüyor musun? Bence katkısı oldu. Yani daha önce çalışmış olmak ve kurumsal hayatta çalışmış olmak, bir de bilim tarzı yani sosyal bilim okudum. Hani tamam sizin tarzı biliminiz olmayabilir ama o böyle structure düşünme şekli benim aslında sanatıma da yansıyor. Çünkü mesela e, hani portfolyo, yani insanlar sanat zannediyor sanırım, sanatçıların böyle işte sabah uyanıp işte ay bugün ne resim yapsam falan diye böyle hani içlerinden geldikleri gibi böyle free bir hayat yaşadıklarını sanıyor sanırım ama yani gerçekten bir hani en azından hani okula girebilmek bile için bile bir portfolyo hazırlamak için yani 8-10 tane piece üretmeniz gerekiyor. Her birinin böyle farklı temaları olması lazım. İşte değişik materyaller. Tabii bunu da planlamanız gerek. İşte seramik yapacağım. İşte fırın bulmam lazım. İşte seramiğin kuruması bir hafta sürüyor. İşte yani hep böyle bir project management şeyi var. O yüzden hani daha önce bilim sektöründe çalışmış olmanın verdiği böyle bir structured thinking bana çok yardımcı oldu. Yani böyle
hani işte şunu değil. Bir de şey de var. Bu experimental thinking süreci de bence prosesi de bana çok yardımcı oluyor. Yani sanatta da o çok vardır mesela. Böyle hani ilk yaptığın şey hiçbir zaman iyi olmaz. Hani hep böyle işte bir şey deniyorsun, fail ediyorsun, deniyorsun, fail ediyorsun. Bir şeyler öğreniyorsun, tekrar deniyorsun ve sonuçta senin de yani genel olarak hiçbir sanatçı %100 yaptığı işten memnun değil ama en azından diyorsun tamam bunu sunabileceğim bir hale getirdim. Ve sanırım o daha önceki hani Science'dan da öğrendiğim şeyler bana bu konuda bayağı Çok ilginç ya. Bizim her gün yüzleştiğimiz şeylerden bir tanesi. Sürekli başarısız deneylerle mücadele etme. Ve sonunda yine başarısız olması. En azından hiç memnun olmuyoruz. Yani yine başarısız oluyoruz ama en azından ortaya azıcık da bir şey çıkıyor. Yani, o da önemli. Sonuçta yanlışları bulup doğruya yönelmek. Evet. Bizim Zeynep'le bizi bütünleştiren konu aslında bir atölyeydi. Bizim bulunduğumuz enstitüde çok değerli bir arkadaşımız var. O arkadaşımız bir ders niteliğinde bir atölye oluşturdu. Bu atölyenin amacı da bilim insanından artistleri bir araya getirelim ve ortak projeler yapalım. Burada hem ben hem de Zeynep bu atölyede görev üstlendik. İşte ben farklı artistlerle birleştim. Zeynep farklı bilim insanlarla birleşti ve ortak projeler yaptık. Ve aslında Zeynep'in yaptığı bu proje de çok ilginçti. Çok güzel bir örneği bilimden sanatı birleştirmenin. Biraz bu sen üründen bahsetmek ister misin? Tabii ki. Benim birleştirildiğim bilim insanları beyin üzerine çalışıyorlar, neuroscience üzerine. Bu arada ilginç ve yani bizim şahsen sanatçılar arasında komik bir geyik haline dönen bir şeydi işte hangimiz bizim işte scientistlerimizin yaptığı işi birbirimize nasıl en iyi anlatabiliriz? Çünkü yani tamamen farklı diller konuştuğumuzu fark ettik ve hatta bir ara yapıyorduk. Acaba böyle bir çeşit hani competition yapıp işte hani sanatçı ve bilimciyi böyle yan yana getirip işte hani her sanatçı kendi bilim insanının yaptığı şeyi anlatacak ve böyle bilim insanları da bunun üzerine oy verecek diye böyle bir fikir üretmiştik. Yani benim için o bayağı challenging oldu aslında. Çünkü hani benim bilim insanım bayağı aslında yani çok seviyor böyle kullanmayı, metafor ve analogy kullanmayı. Yani işte mesela sürecini anlatıyordu işte. Ya ben liseden beri biyoloji kursuna gitmedim. O yüzden böyle eminim son 20 senedir bayağı çok değişmiştir ve ben de hatırlamıyorum. İşte mesela DNA, RNA, protein işte bütün bunlar hani nedir, hani hangi level'larda. İşte o mesela bir kütüphane örneğini kullanıyordu. Neyse bu bana nasıl bağlanıyor? Benim bilim insanlarım hani o beyin konusunda çok konuştuk. Değişik level'larda konuşuldu. İşte yok işte beynin işte kıvrımlarından tutun işte beyin nasıl gelişir işte kafatası nasıl sığar işte doğum diyorum yani sellerden nasıl beyin hani bizim bildiğimiz beyin haline gelir falan. Yani beyin üzerine bayağı çok konuştuk. Güzeldi, ilginçti. Çok hani daha ileride de kullanacağım notlar var. Ama ben o süreçte bir şeyden bahsettiler. Böyle bir çeşit boya tarzı bir şeyden bahsettiler ve sanırım o boya değişik kanserleri diyagnoz edilirken kullanılıyormuş. Nedense yani işte sanatçı olmak şöyle bir şey ki yani hani vaktimizin %99'unu beyin üzerine konuşup benim böyle o bir dakika konuştuğumuz o takıldım. Böyle hep böyle demeye başladım. Niye ben bu boyayla durmadan geri geliyorum? Hani hep yani bir şey yapmaya çalışıyorum. Beyin üzerine yapmaya çalışıyorum ama hep böyle aklıma takılmıştı ve sanırım hani bu bilgiyi alıp böyle kendi özel hani sanat practice diyoruz biz okulda. Sanat practice'ıma bir şekilde entegre ettim. Ben çünkü konularını istiyorum bu aralar. İşte kanser, sağlık, işte iyi olmak ne demek, sağlıklı olmak ne demek, işte hüzün filan aile konularını. İşte ben hani bu kanser ve diyagnoz olayını duyunca bu boya dedim orada aslında benim ilgimi çeken ve benim özel hani intuitive ilgimi çeken bir var. Hani işte bana da o boyadan verdiler sağ olsunlar. Çok pahalı değilmiş sanırım. Öyle böyle 3 tane tüp verdiler. Bu arada sözünü valla kesiyorum.
İşte boyalardan bir tanesi mesela çok farklı yağları boyayan boyalar var. Bizim mesela laboratuvarda kullanılan boyalar böyle çok küçük boyalar. Buna miligram derecesinde ve buna böyle 400 euro civarında fiyatlara sahipler. Zeynep de bana şey soruyor. İşte biraz boya alabilir miyim? İşte ne bileyim bir painting gibi bir şey yapacağım. Belki kilolarca boyaya ihtiyaç var yani. Aslında çok küçük rakamlar. Evet. Ama mesela bu tarz boyalar bulmak çok avantajlı. Bu evet çok güzel oldu. Çok sağ olsunlar. Hazırlaması da bir süreçmiş sanırım. Evelina diye bir doktora öğrencisi sağ olsun hazırladı. Sonra ben o boyayı aldım. Sizin de sanırım videoda göstereceğin gibi işte tekstil boyadım. Ve tekstilli bu aralar çok çalışıyorum bir material olarak. Çünkü şeyle çok alakalı yani böyle tekstil bize çok yakın olan bir material. Herkesin böyle hani vücuduna yakın olan ve ben vücutlarla ilgilendiğim için hani vücuda yakın olan bir materialda çalışmayı istiyorum. Bir de böyle işte hani dikiş dikerek hani aslında hani ameliyatta da dikiş olur. Hani dikiş dikme de aynı zamanda meditatif bir şey. İnsanların böyle duygusal olarak da iyileşmesine katkıda bulunan bir şey. Hani iyileşme konusunu ele alıyorum. Hani hem hastalık hem iyi sağlık arasında giden bir temalar işlediğim için. Neyse bu boyayı kullandım. Onun üzerine de tekstil parçaları yaptım. Dikiş diktim. Oradan güzel bir parça çıktı. Ama o süreç ilginçti. Yani 100 saat boyunca beyin konuşup sonra benim o boyaya takılmam. Ama sanatçı olmanın verdiği özgürlüklerinden biri de bu sanırım size kıyaslayınca. Hani gerçi bilmiyorum sizde de olabilir yani hani bir konuşma olurken bir yerden birisine bir fikir gelir. İşte şunu şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Yani bu bence aşırı öznel değil. Bence birçok bilim insanı da aynı şekilde oluyor. Birçok bizim makalemizin ana fikirleri belki bir çay sohbetinde muhabbetten çıkıyor. Çok ilginç. Evet. Böyle birkaç saatlik bir konuşmadan aslında bir makale dönüşecek fikirler çıkabiliyor. Çok ilginç oluyor. Evet. Ve sanırım bu bizim parçası olduğumuz projede bir sanatçı 2 tane bilim insanıyla çalışıyordu ve 2 ayrı department'ı birbiriyle tanıştırdı. Mesela o da benim bilmediğim bir şeydi. Yani ben zannediyorum bütün bilim insanları birbirinin ne yaptığından haberi var. Ama tam tersiymiş sanırım. Yani değişik gruplarda çalışılıyor ve Evet. hani bir information sharing tabii oluyordur eminim de mesela bu proje sayesinde bir sanatçı iki ayrı department'ı tanıştırdı ve şimdi onlar beraber belki bir research projesi yapacaklar. O da çok güzel bir nokta değil. Genelde böyle izole departmanlar var ve çok fazla dışa yönelik açık değiller. Ama mesela senin bulunduğun bizim enstitü Scilab Lab çok interdisipliner bir yer. Fizik, biyoloji, kimya o yüzden çok sık birbirine konuşulan lablar var birlikte. Ama dediğin maalesef doğru. Ve bu bilimi çok etkileyen bir şey. İlerlemesini. Evet. Peki bu süreçteyken aslında muhtemelen birçok zorlukla karşılaştın. Öncelikle bu zorluklar neydi ve sana ne gibi aslında farklar göstermiş oldu bilim ve sanat arasındaki? Veya da benzerlikler de olabilir. Böyle aklına gelen örnekler var mı? Güzel soru. Ya benim için zorluk kesinlikle yani ne kadar az bilgi yani sahibi olduğumu anlamakta. Sanat anlamında. Yani böyle hani ilk gün işte hem sanatçılar hem bilim insanları işte kendi yaptıkları iş hakkında birbirine böyle bir presentation'lar yaptı. Yani hani tabii ki bilim insanları için hani onlar sanırım herkes aşırı basic anlatmaya çalıştı. Ama ona rağmen böyle filan yani bize çok böyle o detaylar hani siz hani take for granted ediyorsunuz. Siz gelmeden anaokulu öğrencilerine alıştırma yaptım. Şaka yapıyorum. Ama yani gerçekten hani öyle hissettim ve ne kadar böyle dedim ben hiçbir şeyi hatırlamıyorum, bilmiyormuşum. Hani ki ben işte sağlık sektöründe, işte ne bileyim tıbbi cihaz sektöründe çalışmış bir sanatçıyım. Hani öbür sanatçı arkadaşlar iyice yani kafamız böyle biraz zorlandık. Hani Aynısını ben de hissettim. Yani aynısını bence diğer bilim insanları hissetti. Öyle mi? Siz bir şey anlatıyordunuz ben o kadar soyut ve böyle bir dokunabilecek bir şey oluşturamıyorum ki. O yüzden anlamam çok uzun sürüyor. Bir de sunuş biçimi de çok farklı sizin. Evet. Yani bize mesela 5 dakika diyorlar. Tam 5 dakika 1 saniyede veya 5 dakika 59 saniyede, 4 dakika 59 saniyede biz onu bitireceğiz. Yani böyle aşırı bir zaman planlamamız var. İşte konuşmanın bir yapısı var mesela giriş, sonuç, işte ne bileyim vesaire. Sizde mesela çok aşırı özgürlükçü bir yerden bir yere atlıyorsun. O aradaki bağlantıyı kurmak çok zor.
Bir yandan da siz birbirini anlıyormuş gibi duruyordunuz dışarıda. Yani oradan sonra sanki bizdeymiş gibi hissettim. Yok. Yani tam aynı şeyleri biz de Aynen. hissettik. Böyle sonra diyoruz böyle şey. Yalnız benim sizin orada çalışan bir arkadaşım var. O bu projede değildi ama ben de bu vesileyle onun çalıştığı iş yerinde görmüş oldum. Ofisine gittim. O da bir PI olarak çalışıyor sanırım. Neydi? Principal Investigator. Yeah. Profesör lab'daki. Ha, böyle bir lab'in başında. Ve yani kaç senelik bir arkadaşım. Hani biliyorum böyle bilimle çalıştığını ama böyle aslında böyle işini bilmiyormuşum. Dedim sen ne iş yapıyorsun? Ya neyse bunu da öğrenmiş oldum. O bana anlattı. Yani dedim ben anlamıyorum yani işte bir scientist işte proteinlerin birbiriyle işte nasıl cross edip sonradan işte hangi genlerin neyi göstereceğine karar veriyor. Sonra birisi bana diyor beyin kıvrımları falan. O böyle çok basic bir şekilde bana level'ları anlattı yani. Peki bu nasıl hissettiriyor? Mesela normalde daha önceden sadece beyin dediğin zaman aklında belki televizyonda gördüğün bir beyin et kısım gelirken şimdi aklına işte birçok farklı kavram ve bağlam geliyor. Bu seni nasıl hissediyor? Yani senin aslında hayata bakış zenginliğini mi arttırmış oldu yoksa her şeyi daha komplike hale getirmiş işte kafan mı karışıyor nasıl hissediyorsun? Hepsi. Yani evet yani böyle ben zaten hani bir insan olarak böyle complicated şeyleri seviyorum. Hani belki bilmiyorum bilim insanları nasıl ama ben yani cevap da olmaması da okey benim için bazen. Yani ben hep çok soruyla da yaşayabilen bir insanım. Yani hani Bilim çok seveceksin. böyle hani beyin hakkında çok şey öğrendim. Daha da çok şey öğrendim. Bazı öğrendiğim şeyler gerçekten hani mind blowing'di. Hani aslında yani ne kadar bir insan olarak ne kadar böyle bir miracle'ız. Yani böyle beynin hani yapabildiği şeyler hani evet çok ilginç. Mesela ilk gün işte benim bilim insanlarımla ben ve bir sanatçı daha buluştuk. Ve böyle onlar bize işte böyle scientific şeyler anlatıyor. Biz böyle tamam da işte bizim böyle soul'umuz nerede beynin içinde ya da işte memory'ler nerede? Peki böyle üçüncü göz o nerede? Falan böyle biz bayağı böyle felsefi şeylere dalıyorduk. Onlar da böyle işte bazı şeyleri bilemiyor. Mesela bu çok komikti benim için. Diyorum nasıl bilemezsiniz? Hani nerede? İşte diyor hani çünkü elimize geçen bütün beyinler ölü beyinler. Hani canlı beyine experiment yapamıyoruz. Ben böyle Sen gönüllerden olabilir. Hani niye bilmiyorsunuz? Bilim adamısınız. Hani mesela onu hiç düşünmemiştim daha önce. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben lisanstayken sinir bilimi dersi alıyordum. Sana abartmıyorum. 3-4 aylık bir lisanstı. Kitabı var böyle. Kitabın her sayfasında şunu bilmiyoruz, bunu bilmiyoruz. Yani bir şey yok yani. Cidden o 4 ayını öğrendik bilmiyorum. Adını Hiçbir şey bilim bilmiyor. insanı nasıl bilmiyorsunuz? İşte güzellik de bu. Evet. Mesela onu öğrendim bu süreçte. O beni zorladı biraz. Yani mesela işte bilim insanları şunu diyor. İşte bilim insanları son araştırmaya göre şu bulunmuş filan. Zaten şeye alışıktım ben yani. Daha önce mesela clinical study'leri okuyordum. Hani her zaman böyle bir hani confidence interval hani bilinmemezlik hani okey hani bunları kabullenmiştim. Ama yine de böyle hani bilim insanı denince böyle bir çeşit hani science falan böyle bir otorite bir hani cevaplar sizde gibi bir şeye yaklaşmış. Ben öyle hissediyorum. Hayatın anlamı sizde. Söyleyin bize ne için yaşıyoruz? Yok bacım. Neye geldik? Orası farklı. Ya böyle diyorum böyle niye cevap nasıl bilmiyorsunuz? Bazen de yani gerçekten sinir olmak değil de yani böyle bir frustrated olduğum zamanlar oluyordu. İşte alıyoruz vergi paralarını. Biz de ben vergilerle okuyorum sağ olun. Ama evet yani benim için o zorlamıştı. Bir de zorladı beni sanırım. Yani kendi sanat sürecimde hani hani anlamlı nasıl bir şey çıkarabilirim bundan. Hani tam bu kadar bilgiyi almak iyi hoş. Hani gerçekten yeni şeyler öğrendim. Ama hani dedim tamam ama bunu bir sanat piece'ine nasıl dökeceğim? Yani kendi ilgi alanımdan da hani nasıl yapalım. Bir de mesela o kullandığım boya bana olarak anlatılmıştı. İşte lipidlere bind ediyor sanırım. Ben dedim tamam yaşasın proje fikri. İşte mesela çok ilgileniyorum. Ben işte aile üyelerinin imprintlerini almakla işte mesela bir projelerimden biri işte annemin değişik vücut
yerlerini böyle seramikle şekillendirmek. Çünkü hani ileride hatırlamak amaçlı fosillerle falan ilgileniyordum. Dedim süper, işte bu yağlara işte bind eden bir boya. İşte ben işte kıyafetler yapacağım. İşte sevdiklerine bu kıyafetleri giydireceğim. İşte onların işte hani vücut yağlarından onları sonra bu boyaya dip edeceğim ve sonra sırf o yağlara yapışacak bu boya. Amazing gibi böyle. Toksik bir şey olabilir böyle. Olabilir. Böyle ama böyle aşırı büyük hayallerim vardı. Sonra böyle hafif hafif eksperimentler yapmaya başladım. Küçük böyle tekstil parçalarıyla böyle. Baktım hiç yani beklediğim gibi değil. Böyle hayal ettiğim gibi bir şey de değil. Yani dedim okey, ben galiba level'ı yine yanlış anlamışım. Yani lipidlere bind ediyor ama çok daha böyle moleküler değil de çok daha küçük bir level'da. Yani ben sandım ki atıyorum böyle bir tekstile zeytinyağı sürdün. Bu boyayı çıkarıp batırdın. Sırf o zeytinyağının olduğu bölümler boyanacak gibi bir kafamda bir şey düşünmüşüm ama öyle değilmiş. Mesela o beni hani challenging oldu. Onun üzerine projemi biraz daha böyle değiştirmem gerekti ama başta da dediğim gibi böyle trial and error böyle Çok önemli bir şey. oradan bir şey çıktı yani, anlamlı ve hoşuma giden bir şey. İşte bu çok zorlandığın yönleri zaten bahsettin. Hı-hı. Benzerlik yönleri de bu alanda. Evet. Sürekli deneme yayılma, sürekli deneme yayılma var. Sizde o kadar yani gerçekten çok zormuş işiniz. Mesela arkadaşım anlattı biraz böyle hani sonuçta bir cevap veren deneyler published oluyor. Ama sizin kariyeriniz de publication'lara bağlı. Ama deneylerin sonuçları sizin elinizde değil. Sizin de kariyeriniz sizin yaptığınız ürünlere bağlı ama ürünleri yapmadan elinizde değil. Onu bir sahneye sunmanız lazım birilerine. Evet ama... Yani içsel tatminiyetin olabilir. Eseri yaparsın, evde saklarsın. Evet, doğru. Orada ama bunun hiçbir anlamı olmayabilir. Evet, hiçbir anlamı olmayabilir. Ben de bilim yapabilirim, deneylerimi yaparım, datalarımı saklarım. Hiçbir anlamı yok. Yani çok ilginç. Kendi tatminiyetin için güzel ama onun dışında kimseye bir faydan dokunmuyor veya ne bileyim egonu tatmin edeceğin bir ortam yok yani. Ama şöyle bir fark görüyorum. Ben mesela hani sanatım üzerine yani bir yerden sonra yani bu da tartışılabilir aslında ama bir yerden sonra bir kontrolüm var. Yani şunu beğenmedim, şunu değiştireceğim. Ama mesela sen bir experiment design ediyorsun. Yani böyle düşünüyorum. Siz bir experiment design ediyorsunuz. Yapıyorsunuz experimenti ve yani bir şey çıkmıyor. Ve onu sen kontrol edemiyorsun. Yok ediyoruz yani biz de. Hani, öyle mi? Hani, ama yani mesela... Değiştiriyoruz parametrelerini. Evet. Evet, doğru. Ama sadece hani durmadan bir şey çıkmıyorsa o zaman kariyeriniz işte o da önemli. Mesela senin için de önemli. Mesela dedin ya mesela lipid vücudu boyayacak. Evet. Eğer o çalışmasaydı ve bunu direktseydin sen illaki bunu yapacağım. Belki hiç projeyi tamamlayamayacaktın. Evet, Bizde de işte onu bilmek lazım. Ne zaman sen bunu bırakacaksın, başka bir yola geçeceksin. Veya tamamen belki projeyi bırakacaksın. Bu da çok önemli. Ne kadar başı bırakmaktansa tam yerini bilmek ve bundan vazgeçmek ve çok risk almamak da önemli bir şey. Çünkü aşırı zaman ve para harcıyorsun. Bunlar çok önemli şeyler. Sizdeki galiba bir fark o. Sizin eksperimentler bayağı pahalı. Bizde böyle tamam ya bu tekstil partisi olmadı, başka bir tane kesip yaparım. Yani gerçekten bizde de material cost var da biraz fiyat farklılığı var sanırım. Evet, biraz birkaç milyon. Birkaç milyon kron. Onun dışında şeyden bahsedebiliriz. Mesela şu ana kadar çok güzel örnekler var. İşte bildiğimiz popüler isimler veya daha lokal insanlar bu bilimden sanatı çok güzel şekilde birleştirebilmişler. Bunda biz mesela ikimiz bir örneğiz. Bunun dışında aklına gelen kimler geliyor sana mesela? Yani ilk aklıma gelen klasik bir örnek ve Leonardo da Vinci sanırım. O da böyle işte insan vücudu üzerine hem sanat ama hem de bilim. Gerçekten de ve böyle uçan şeyleri vardı değil mi? Böyle uçak şeyleri hani falan onunla da ilgileniyordu. Gerçekten hani onu çok hani hem creativity'ye hem böyle araştırmacı ruhunu combine eden bir insan. Evet, sonra bir tane işte bu neuroscience'ı bulan bir bilim adamı, böyle çok güzel. Ben onları çok beğendim. Böyle beyin bu arada yeni öğrendiğim bir şey. Ben bütün hücrelerin aynı olduğunu zannediyordum insan vücudunda. Hep böyle biyoloji dersinde bize böyle yuvarlak hücre çizdirirlerdi. İşte içinde nükleus bilmem ne.
Meğerse beyin hücreleri tamamen farklıymış. Böyle uzun uzun kolları var, böyle ağaç gibi duruyorlar. İşte benim bilim insanım da şeyi gösterdi bana. İşte bu adını hatırlayamıyorum ama herhalde videonun altına link koyabiliriz. Böyle bir işte neuroscience'ı bulan bilim insanı ve onun yaptığı böyle beyin hücrelerinin resimleri ve çok güzeller aslında. Böyle duvarıma bir tane bir print falan almak istedim. Evet. Ya da stüdyo var. O iki örnekti. Sonra İsveç'te işte ben bayağı işte galeriye gidiyorum. Mesela birkaç sene önce yine ismini hatırlamıyorum ama bir sanatçı bakteri kullanarak aynı zamanda şiir yazıyordu. Ve sonra o bakteriler büyürken yani tam neyin üzerine büyüyorlardı hatırlamıyorum ama Habercihan diye bir şey. o ama yani ama kelimeler yazıyordu. Yani Öyle mi? böyle yemek gibi bir şey düşün onlar için. Aa, Onları ektiğin anladım. yere göre mesela işte ben K harfini yazıyorum. Hı hı. Ben ekerken onları K gibi ekiyorum. Onlar büyüyünce de orada bir renk değişimi oluyor. Tam yemeğin üstünde Anladım. öğrendikleri yerlerde Çok genelde güzel. pH leveli değiştiği için orada farklı bir renk şey oluyor. Anladım. O da işte sen artık K'yi görmüş oluyorsun. İşte sonra Hı. ne bileyim işte bir şey yazıyorsun, ikinci harfi görmüş Hı oluyorsun. hı. Güzel bir şey Öyle bir düşünsene. şey yaptı. Yani böyle stop motion yani her bir saat mi ya da her gün resim çekmiş ve sonra o bakteriler büyürken onu bir video haline çevirmişti. Sonra bir sanatçı böyle kombucha yapmıştı sanırım. Böyle fermentation kullanarak. Hatırlıyorum böyle tavandan asılı böyle bakteriler, kombucha falan. Bilmiyorum, çok sanatçı, çok örnek var. Birkaç tanesini yazıp koyarız. Link'in altına En merak önemli soruya ederseniz. geldik. Evet. Şimdi bu kadar deneyim elde ettikten sonra bu kadar aslında senin yavaş yavaş merakın arttıkça science'a artık sanatından da birleşmeye başlayınca bunu ileride nasıl şekillenmek istersin? Daha fazla katmak ister misin yoksa artık bilimden bıktım 50 yıl görmek istemiyorum diyorsun. Ha, Yani yine aklında çok projeler var güzel mı bir mesela soru. böyle bilimden birleştirmek istediğin? Evet, yani benim sanırım sanatım yani daha çok böyle e, yani bazı konular üst üste geliyor. İşte ölüm, sağlık, işte hastalık, hani bunların anlamı nedir? İşte vücutlarımızın yani biz aslında hani çok kafamızda yaşıyoruz ama aslında biz hepimiz biyolojik, kimyasal. Hayat bilimmiş ya. Hiçbir Evet. şey, bilimsiz bir şey yok. Bilimsiz hiçbir şey yok yani böyle yani çok biyolojik hayvanlarız hani hep kimyasal maddeyiz filan. Hani o konular benim çok ilgimi çekiyor ve mesela hani sağlıklıyken düşünmüyoruz aslında hani ne kadar biyolojik olduğumuzu hani sağlığı da şöyle koyuyorum tırnak içine ama mesela hani ağrı olunca hastalık olunca kanser işte ne zaman hani o zaman hatırlıyoruz aslında ne kadar böyle Acı e, sordu. evet ve böyle her şeyin böyle çok ince ve bir ipliğe bağlı olduğunu hani biraz o ilgimi çekiyor. Yani hastalık ve sağlık arasındaki hani space. Sanırım o konuları işleyeceğim. İşte değişik materyaller olarak da yani Mesela ben. şey olabilir ya. Bu böyle keskin bir çizgi değil de Hı aslında hı, sağlıklı olmak ve sağlıklı olmama durumu. evet. Belki böyle hani çok geçişken bir geçiş gibi. Yani onu Kesinlikle. resmedebileceğim belki bir şey olabilir böyle. Evet, mesela benim daha önceki kariyerimde de sağlık ekonomisti olarak yapıyorduk. Mesela bazı işte ilaçların ya da tıbbi cihazların işte hastalara verdiği yani hem klinik benefitler işte atıyorum 3 sene daha çok yaşayacaklar ya da daha hızlı yürüyebilecekler ya da her neyse ama aynı zamanda bir ölçümde quality of life ve quality of life da işin içine giriyordu. Yani sırf böyle ne kadar fiyatı ne kadar ve sadece işte hastaya olan benefitleri değil ama aynı zamanda o hasta tamam 3 sene yaşayacak ama quality of life'ı da nasıl olacak ve o quality of life'da yani çok böyle bunun üzerine çok çalışan çok akıllı insan yine bilim insanları var. Mesela onlar surveyler yaratıyor. İşte sen bir hasta olarak işte diyorsun işte bugün kıyafetimi giyebiliyor muyum? Tamam 3 puan. İşte bugün yataktan kalkabildim mi kendi başıma? İşte şu kadar puan ve onların sonunda mesela bir numeric bir value çıkıyor. Ve yani mesela
ölümden daha kötü health state'ler var. Hani Hı. bazı yani mesela değişik hastalıklarda yaptıkları çalışmalara göre hani gerçekten ölüm preference. Hani ölüm sıfırsa yani bazı hayat o kadar çok hani hastalıklı olabiliyorsun ki eksiler de olabiliyor value. Hayat kaliten tabii. Hayat kaliten hani bunu da quantify eden insanlar var, research var. Mesela o konularda çalışmak isteyeceğim sanırım. Çok iyi. Öyle o yüzden yani yok daha science'dan bıkmadım. Sadece böyle değişik girişli çıkışlı olacak sanırım. İşte herhalde işte ben seramikle çok uğraşıyorum. Tekstil, yağlı boya ve yazı kullandığım materyaller ama belki biraz da video çalışırım. Ve fotoğraf, kimyasal maddelerle bakalım göreceğiz. Öyle. Onun dışında başka eklemek istediğin bir şey var mı videoyu kapatmadan önce? Yani şimdi herhalde senin izleyicilerin daha çok hani science'la uğraşan insanlar ama Aslında eğer gençler genelde gençler ve şey ama eğer hani diye düşünmüştüm eğer sorularınız olursa hani sanatçı olmak nasıl, sanat okumak nasıl yani ben bir 3-5 sene öncesine kadar hiçbir fikrim yoktu. Hani mesela işte iş yerimde oturup bahsettiğim gibi böyle üzülüp ben nasıl sanatçı olacağım diye böyle elimi dizime vururdum. Ama eğer hani siz de merak ediyorsanız hani bu süreç ya da sanatsal ilgi alanlarınız varsa belki bunun üzerine daha çok konuşabiliriz seninle ya da Cenk'e sorular sorabilirsiniz. Böyle cevap verebilirsiniz. Ve Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. süper. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve bir dahaki görüşümüze kadar sağlıcakla kalın. Teşekkürler. Bay bay. Bye bye.